Merhaba, ben Doktor Murat Enöz, kulak burun boğaz uzmanıyım. Normalde eğri burun deformiteli birkaç farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Travmatik nedenleri en sık olarak görüyoruz. Özellikle çocukluk çağı travmalarında burunda eğri burun deformitesi zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. Onun dışında ameliyatlardan sonra da ortaya çıkabiliyor ve yine genetik nedenler olabiliyor. Yani ailede anne babada eğri burun varsa çocuklarda da eğri burun görülebiliyor. Özellikle çocukluk çağı travmalarında burundaki farklı noktalarda zedelenme ortaya çıkabiliyor. Örneğin burun septumuna çok yakın büyüme noktaları var ve eğer çocuklar burunlarını kırmasalar bile, sadece vurup üstüne esseler bile burunlarını, zaman içerisinde büyüme noktalarından bazıları asimetrik olarak zedelenebiliyor ve burun dönebiliyor. Çok sık gördüğümüz C burun deformiteleri var. Yani önden bakıldığında burunda bu şekilde C şeklinde bir yansıma oluyor. Maalesef ışık yansıması C şeklinde olan hastalarda burnun 3 farklı alanında da asimetri olduğu anlamına geliyor. Burun kemiğinde, burun ucuyla kemik arasındaki supratip bölümünde ve burun ucunda. Bu C burun deformitesi olan hastalarda hem nefes problemleri hem de estetik açıdan sorunlar ortaya çıkıyor. Maalesef burun estetiği ameliyatları arasında özellikle eğri burun deformiteleri ve C burun deformitelerinde revizyon burun estetiği oranları yükselebiliyor. Bunun nedeni ameliyat esnasında her bir alana yönelik greftleme ve farklı işlemler yapılsa da kemik ve kıkırdak hafızasının olması, ayrıca deformitenin miktarına göre değişen ameliyat esnasındaki anatomik değişikliklerin varlığı ve hastanın iyileşme özellikleri. Biz bazen animasyon yapıyoruz burun estetiği ameliyatlarından önce ve hastalar şaşırıyorlar. Örneğin kemiği alıp animasyonla bir tarafa yönlendirmek çok kolay. Ancak ameliyat esnasında burun kemiğini kırarak planlı kesme işlemleri yaparak farklı yönlere doğru hareket ettirebiliyoruz. Tabii ki bu hareket ettirildikten sonra bunu hastaların vücudu bir yaralanma olarak kabul ediyor ve canlı doku değişikliği ne taraf daha çok yaralandıysa o tarafı daha çok onarabiliyor. Yani önceki yamukluk kısmi olarak devam edebiliyor. Yine eğri burun deformitesi olan hastalarda kıkırdak grefti uygulaması yaparken maalesef burun içerisinde kıkırdaklar çok eğri ise düz bir kıkırdak bulmak bile çok zor. Ve bazen ters çevirerek koyuyoruz kıkırdak greftleri. Örneğin C burun deformitesi var ve ucu bu tarafa doğru. Nazal septumun altından kıkırdak alıp ters çevirip karşıya dikebiliyoruz. Bu o kadar basit bir şekilde anlatılıyor ancak ameliyat esnasında dümdüz bir burun olarak bıraksanız bile iyileşme döneminde önceki yamukluğa göre, kemik ve kıkırdak hafızasına göre burun şekillenebiliyor. Eğri burun deformitesi olan hastalarda ciddi nefesle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Özellikle travmatik, kırığı olmuş, ciddi eğriliği olan burunlarda burun içerisinde de kıkırdaklarda eğrilme ortaya çıkabiliyor ve burun deliklerini çok ciddi derecede daraltan nazal septum deviyasyonları görülebiliyor. Tabii bu hastalarda ameliyat esnasında çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ciddi nazal septum deviyasyonu olan hastalarda burun kıkırdaklarının yeniden rekonstrüksiyonu, burun desteğinin yeniden yapılandırılması çok önemli. Sadece estetik bir ameliyat olarak değil, fonksiyonel bir ameliyat, fonksiyonel bir cerrahi işlem olarak da eğri burun ameliyatlarında çok dikkat etmek ve ona göre yaklaşmak gerekiyor. Özellikle çocukluk çağı travmalarından sonra ortaya çıkan eğri burun deformitelerinde bazen kıkırdaklarda sadece bir şekil farklılığı değil, yapı farklılığı da ortaya çıkabiliyor. Örneğin burun ucu kıkırdaklarından bazıları geniş, bazıları kalın, bazıları ince olabiliyor. Normalde simetrik olması gerekirken hem açı farkı, hem uzunluk hem de yapı farkı ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsini tek bir ameliyatla milimetrik olarak simetrik hale getirebilmek her zaman mümkün değil. Öncelikle eğri burun deformitesi olan hastaların gerçekçi bir bilimsel yaklaşılması ve buna göre davranılması çok önemli. Hastaların bazıları dijital burun estetiği animasyonları ile cerrahi işlemlerin benzer sonuç verdiğini düşünebiliyorlar. Burada ciddi hayal kırıklıkları ve maalesef hastaların üzüntü yaşaması ortaya çıkabiliyor. Çünkü ameliyat cerrahi bir işlem, canlı doku değişikliği ama dijital animasyon basit, ölü bir işlem, oradaki görsel bir materyalin değiştirilmesi. Orada değiştirdiğiniz değişmiyor ama burunda değiştirdiğiniz zaman içerisinde değişebiliyor. Bunun dışında eğri burun ameliyatlarının süresi diğer basit burun estetiği ameliyatlarına göre farklı, biraz daha fazla olabilir. Ameliyat esnasında eğer burun içerisindeki kıkırdaklar burnu onarmak için yeterli değilse bazen yine hastanın kendi kaburga kıkırdağı ve kulak kepçesi kıkırdağı gerekebilir. Ameliyat esnasında basit burun estetiği ameliyatlarından farklı olarak farklı ve daha değişik kıkırdak greft uygulamaları, asimetrik kıkırdak yerleştirilmesi gerekebiliyor. Eğri burun ameliyatlarında bazen işlem ücreti değişebiliyor. Hastanelerin bedellerine ilave olarak ilave işlem yapıldığı için süre uzayabiliyor ve işlem bedelleri yükselebiliyor. Yine ameliyat sonrasında burun üzerine atel ve burun içerisine de burun tamponu koyuyoruz genelde ve burun bandajı uyguluyoruz. Eğri burun ameliyatlarından sonra hastalarımıza bazen biz masaj öneriyoruz, burun masajı ve
kulağını çok sık soruyorlar. Burun masajının etkisi olur mu diye. Burun masajları hem ödemin gitmesinde etkili hem de asimetrik ödem ortaya çıktığında hastaların ayna karşısında bastırarak o asimetrik bölgeleri gidermeleri ışık yansımasının ortada kalmasını sağlamaktadır. Nasıl burun masajı yapabilirsiniz? Önceki fotoğraflarınıza bakabilirsiniz eğri burun deformitelerinde. Işık yansımaları çok önemli. Telefonunuzun ışığını kullanabilirsiniz. Aynanın karşısında aşağıya ya da ön tarafa bir telefon ışığı koyarak ışık yansımasına bakarak elinize kayganlaştırıcı bir ürün alabilirsiniz. Örneğin ödem morluk giderici arnika jel gibi veya diğer doğal yağları kullanabilirsiniz ve burun üzerinde asimetrik yansımalara masaj yapabilirsiniz. Çok sık olarak gösterilen birkaç masaj var, size göstermek istiyorum. Örneğin burun ucunu destekleyerek yukarıya doğru simetrik bu masajı yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. İki parmağınızı kullanarak yine burun ucunu destekleyerek bunu yapabilirsiniz. Bunlar simetrik masajlardır. Ama aynanın karşısına baktığınızda önceki eğriliğiniz diyelim ki bu tarafa doğru ve C şeklindeydi. Sol tarafta bu şekilde ışık yansıması görüyorsunuz bu bölgede. Yine bu şekilde dairesel masaj yapılabilir. Bunların dışında özellikle kalın derisi olan ve yine eğri burun özellikleri olan hastalarda uzun süreli ödem ortaya çıkabiliyor. Kalın burun derisi de varsa eğer uyku zamanında bantlama da önerilebiliyor. Örneğin normalde biz bantı birkaç hafta tutarken kalın burun derisi olan hastalarda birkaç hafta gündüz tam gün zamanı bant uygulaması haricinde uyku zamanında da hem yatay bu şekilde hem de U şeklinde burun bantlaması önerilebilir. Tabii ki bu konuda doktorunuzun size söyleyeceği öneriler en önemlileridir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.